Bu olay San Francisco'nun en gizemli vakalarından biri ve 24 yıldır hala çözülemedi. Kristen 1 Haziran 1977'de San Francisco'daki yaz okuluna fotoğrafçılık eğitimi almaya gitti. Gidişinden birkaç gün sonra yarı zamanlı bir iş bulmayı başardı ve bu sayede kendi harçlığını çıkarabilecekti. Hemen çalışmaya başladı ve öğleden sonra işten ayrıldığında şehri tanımak için keşif gezileri yaptı. 23 Haziran'da Kristen'ın vardiyası bitti ve işten ayrıldı. Ancak o günden sonra bir daha hiç görülmedi ve ona ne olduğu bilinmiyor. Kristen'ın ortadan kaybolmasının ertesi günü ailesi hemen San Francisco'ya gitti. Pek çok kayıp vakasında olduğu gibi bu vakada da polis için çok az ipucu vardı. Bulmacanın ilk parçalarından biri kaybolduğu gün Kristen ile birlikte görülen sarışın bir kadının kim olduğunu belirlemekti. Vardiyası bittikten 45 dakika sonra Kristen ile aynı yerde çalışan bir adam onları alışveriş merkezinde birlikte gezerlerken fark etti. Sarışın kadının kim olduğu bilinmiyor ancak babasının söylediğine göre Kristen bu kadınla arkadaş olmuştu. Ortadan kaybolduğu gün bir tazı köpeği görevlendirildi. Tazı köpeği kokuyu alır almaz enteresan bir şekilde polisleri bir plaja götürdü. Önemli bir detay ise Kristen iş arkadaşlarına kaybolduğu gün plaja nasıl gideceğini sormuştu. Kristen'ın bahsettiği bu plaj çok tehlikeliydi ve burada her yıl insanlar kayboluyordu. Polisin açıklamasına göre büyük ihtimalle Kristen burada yüzerken boğulmuştu veya fotoğraf çekerken kayalıklardan düşmüştü. Kristen'in babası Bob ise bunlara inanmıyor. O bölgede turistlerin yoğun olduğunu, düşmüş veya denizde boğulmuş olsaydı birilerinin mutlaka onu görmüş olabileceğini söylüyor. Peki Kristen boğulmadıysa ona ne olmuş olabilirdi? Kaybolmasından 17 gün sonra polise bir ihbar geldi. Arayan kişi Kristen'ın öldürüldüğünü ve bunu iki kadının yaptığını söyledi. İddiaya göre Kristen bu iki kadınla bir aşk üçgenine düşmüştü ve bu yüzden öldürülmüştü. İhbarı yapan kişi onu öldüren kadınların isimlerini verdi. Polis bu kadınları sorguladı ancak Kristen'ı tanımadıklarını ve onun kaybolmasıyla hiçbir alakalarının olmadığını söylediler. Polis de bu durumdan şüphelenmişti ve kadınlara size iftira atabilecek birini tanıyor musunuz diye bir soru yönlendirdi. Kadınlar ise hiç düşünmeden John ismini verdi. Polise gelen ihbar isimsizdi ancak arama kayıtlarını incelediler ve karşılarına yine aynı isim çıktı. Sonrasında John'u sorguya çektiler ve neden böyle bir şey yaptığını sordular. O da bu iki kadının kız arkadaşının patronları olduğunu ve ona kötü davrandıklarını söyledi. John da bu yüzden sahte ihbarda bulunmuştu. Ancak polis bundan daha fazlası olduğunu düşünüyordu. 1998 baharında 3 ayrı kadın polise geldi ve John'u cinsel saldırı, kaçırılma gibi çeşitli şeylerle suçladılar. Kadınlardan biri John'un onu öldüreceğini ve kaçtığını, ayrıca Kristen'ın kaybolmasından onun sorumlu olabileceğini söyledi. Soruşturma üzerine ise geçmişte kadınları taciz ettiği ortaya çıktı. Sonraki hamle ise Kristen ile herhangi bir bağlantısı olup olmadığını öğrenmekti. Araştırma sonucunda John'un Kristen ile gazetedeki bir reklam aracılığıyla tanışmış olabileceği keşfedildi. Reklamda şunlar yazıyordu: müzikten, fotoğrafçılıktan, egzersiz yapmaktan ve sahilde yürüyüş yapmaktan hoşlanan kadınlar. San Francisco bölgesini gezerek ve eğlenerek keşfetmek isteyen kadınlar. Lütfen beni arayın yazıyordu. Bu reklamı kimin verdiği ise kesin olarak bilinmiyor. Kristen'ın günlüğünde ise birkaç sayfa yırtılmıştı. Yine de polis Kristen'ın kaybolmasına dair net bir kanıtları olmadığını söyledi. John ise Kristen hakkında şunları söyledi: onunla hiç tanışmadım, onu hiç görmedim. Kristen ve benim hiçbir şekilde bağlantımız yok ve evet, yaptığım ihbar çok yanlıştı. Keşke o aramayı hiç yapmasaydım. Polislerin John'u tutuklayabilecek hiçbir kanıtları yoktu. FBI 2006 yılında Kristen'ın ortadan kaybolması ile ilgili derinlemesine bir soruşturma başlatmıştı. Aradan yıllar geçtikçe bazı şüpheli insanları yakın takibe aldıklarını ancak suçlama yapabilecek bir kanıt elde edemediklerini söylediler. Soruşturma FBI tarafında hala devam ediyor. Kristen'ın ailesi ise kızlarını aramaktan asla vazgeçmedi ve özel bir dedektif tuttular. 2015 yılında kızlarının kaldığı evin bodrum katında bir tazı köpeği arama yaptı. Dedektife göre köpeğin kokusunu aldığı şey insan kalıntılarıydı. Ancak yeni bir şey keşfedilmedi. Kristen'ın kaldığı evin hemen yanındaki evde o zamanlar şartlı tahliyeyi ihmal eden suçlular kalıyordu. Dedektif bu detayların daha da dikkatlice araştırılması gerektiğine inanıyor. Bugüne kadar o evde Kristen ile ilgili ekstra hiçbir şey bulunmadı.
Kristen 1977'de kaybolduğunda 18 yaşındaydı. O hala kayıp, ancak ailesi hiçbir zaman ümidini kaybetmedi ve kızlarının geri dönmesini bekliyorlar.